Irkçılık bir kere modern bir şeydir. Tamamen moderndir. Modern olması dolayısıyla Batı Avrupa'ya ait bir olgudan bahsediyoruz. Bu bakış açısıyla baktığınızda ırkçılık dediğinizde şunu anlarsınız. Yani bir başka topluma, bir başka kültüre, bir başka etnisiteye onu anlamlandırırken insan olma bağlamında onu kendinizden bir aşağı basamak ya da daha aşağı basamaklarda ifade edersiniz. Dolayısıyla insan olan sizsinizdir, diğeri insan altı bir varlık niteliği kazanır. Göreceli olarak söylüyorum tabii bunu. Bu tarz bir bakış açısına ulaşacak derece zihniniz modernleştiği andan itibaren karşıdakini kendi çıkarınıza dokunduğu anda yok edilebilir bir varlık olarak ifade edebilirsiniz. Nedir mesela? İşte sivrisinek ısırıyor. Aynı bakış, benzer bir bakış açısıdır. Çünkü siz ontolojik bağlamda baktığınızda sivrisinek sizin için, değil mi, İnsan değildir. Benzer bir şeyi görüyoruz biz. Yani bir başka kültür, bir başka millet, bir başka dili konuşan kişi, bir başka cinsiyet de olabilir, hiç fark etmez yani. Ama ne yaparsınız? Şöyle yaparsınız. Kendi kültürünüz standartları bağlamında onu değerlendirirsiniz. Genel bakış açısıyla baktığımızda etnosantrizm de deriz biz buna. Değerlendirirsiniz. Size uymayan yönlerini anormal olarak görürsünüz. Anormal olmanın ötesine de geçersiniz ırkçılıkta. Aynı zamanda o anormal o durumu taşıyan kişiyi insan olmak bakımından aşağı çektiği düşüncesi vardır. Dolayısıyla onun haklarıyla sizin haklarınız eşit olamaz. Onun haklarını ne yapamazsınız? Kabullenemezsiniz ve çok rahat bir şekilde, sistematik bir şekilde, rasyonel olarak onun yok edilmesi konusunda da herhangi bir vicdani sıkıntı da duymazsınız. Çünkü sizin için o ötekidir. Size zarar verdiği anda yok edilebilir. Çünkü insan olma niteliğine haiz değildir. Konu burada kapanır. Ve bu bakış açısı Batı Avrupa'da doğmuştur. Moderniteyle birlikte kendisini bulmuştur. Ve onunla birlikte zaten biz ırkçılığın doğmasıyla birlikte soykırım dediğimiz modern olgunun da ortaya çıktığını görürüz yani. Çünkü öteki insan olma bakımından İnsan değildir ya. İnsan değilse o zaman onu ne yapabilirsiniz? İlaçlayabilirsiniz. Sıkıntı yoktur. Ve bu bakış açısı şöyle ifade edeyim. Bizim gibi toplumları yok etme potansiyeline sahiptir. Çünkü biz modern toplumlar değiliz. Batı dışı toplumlar modern olamazlar. Ancak modernleşme çabası gösterebilirler. Çünkü tarihsel geçmişleri buna uygun değildir. O nedenle bizim kendi toplumumuzu, kültürümüzü, hayatımızı, yaşam tarzımızı yok etme potansiyeline de sahiptir. Batı Avrupa'da bunu yapmayabilir. Çünkü Batı Avrupa'nın kendisine aittir. Batı Avrupa'nın ona karşı bir bağışıklığı vardır. Onu yok etmeyebilir. Ama emin olun, ırkçılık dediğiniz şey Batı dışı toplumlara sirayet ettiği anda, bunlardan bir tanesi de biziz, onu yok etme potansiyelini de içinde taşır. Bu nedenle Türkiye açısından da baktığımızda ve diğer Batı dışı toplumlar açısından da baktığımızda ırkçılığı o toplumları yok edebilme riski taşıyan bir virüs gibi değerlendirebiliriz.